Yani sonuçta sen bunu bilerek ve isteyerek yapmadın Kerem. Yapma ne olur. Kendine bu kadar yüklenme. Seni anlıyorum. Yani ne hissettiğini tahmin edebiliyorum ama... Benim yüzümden oldu diyorum Süreyya. Nasıl suçlamayayım kendimi ha? Benden başka suçlu var mı etrafta? Hı? Kız benim yüzümden yürüyemeyecek bundan sonra. Kerem, bak ben... Eğer ben hangi anahtarı verdiğime dikkat etmiş olsaydım... o zaman da başına bunların hiçbiri gelmeyecekti. Parlaya bunların, bu başına gelenlerin sorumlusunun ben olduğunu söylemem lazım. Kerem bak sakın, şimdi değil. Bilmeye hakkı var. Bunu ondan saklayamam. Anlıyorum seni. Anlıyorum seni ama bunun için doğru bir zaman değil şu an Kerem. Hemşire daha yeni sakinleştirici yaptı kıza. Bunun üzerine bir şok daha yaşaması doğru olmaz. Bak biraz sabret. Doğru zaman geldiğinde söylersin. Lütfen Kerem. Dinle beni. Hiçsiz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Yok. Hiçbir şey hissetmiyorum ya. Al sana plan Parla. Al sana. Aptalsın işte. Kendine böyle bir şey nasıl yaparsın? Bir daha asla yürüyemeyeceksin. Bir daha asla yürüyemeyeceksin. Ben nasıl olur da böyle bir hata yaparım Süreyya ya? Nasıl olur da ben birinin hayatını karartabilirim? Ya çıldıracağım ya! Çıldıracağım! Kerem, bak yapma ne olur elini parçalayacaksın. Kızın ayakları tutmuyor. Benim elim parçalansa ne olur? Ya Kerem bak elin çok kötü olmuş. Bir doktora gösterelim en azından. Gerek yok.
Kerem bak ne olur inat etme. Ciddi bir şey olmuş olabilir. Gerek yok dedim Süreyya. Şu anda Parla'nın yürüyemeyecek olmasından daha ciddi ne olabilir ya? Bir daha nasıl bakacağım ben onun yüzüne? Tekerlekli sandalyesine sürüye sürüye karşıma geldiğinde ne yüzüne bakabilirim bundan sonra? Ve de ağzımı açıp tek bir söz söyleyebilirim. Allah kahretsin! Buyurun Macide Hanım. Beni çağırtmışsınız. Evet Vildan. Parla'nın odasını hazır et. Hastaneden çıktığında onu burada ağırlayacağız. Tabii Macide Hanım, siz nasıl isterseniz. Yalnız her şeyi tam olsun. Kendini evinde gibi hissetsin. Hiçbir eksiği olmasın. Siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi gereğince yaparım. Sağ ol Vildan. Ha Vildan, Parla'nın odasına girişmeden önce makineye atılması gereken şeyler var. Ya kuru temizlemeyle vakit kaybetmeyelim şimdi. Kenara ayırdım ben onları. Önce onları yıka, anca kururlar. Tamam Hümeyra Hanım. Ben atarım. Parla nasıl oldu acaba? Kerem de aramadı hala. Aradığımızı görmedi mi Hümeyra? Niye aramıyor? Bir daha arasak mı? Yok anne, gerek yok. Doktorun yanında falandır belki. Rahatsız etmeyelim şimdi. Görse arardı mutlaka. O da doğru. Hay Allah. Nedir şu kızcağızın başına gelen? Önce Çağlar denen şu adam. Arkasından da bu kaza. Tam da annesi babası yurt dışındayken olacak şey değil. Sorma anneciğim, sorma. Hümeyra, annesine babasına haber vermediniz mi? Yok, vermediler galiba. Yani endişelenmesin diye. Ameliyatı iyi geçmiş zaten. İyileşince haber verirler. İnşallah. Şu mübarek Ramazan gününde Rabbim dualarımızı duysun da bir an evvel iyileşsin yavrucak. Amin anneciğim, amin. Anca iş koyun zaten. Yok çamaşırmış. Yok o da hazırlaymış. Vildan'ın 1000 tane kolu var ya. Yapar tabii. Hayır, bir başıma ben bunların hangi birine yetişeyim? Yarın Ramazan geliyor. Her şeyin üstüne bir de iftar telaşesi. İşte o zaman pertim çıkacak. Şu serçe midir nedir? Geldiği zaman keşke tutsaydım, göndermeseydim. Evdeki kalabalık yetmiyormuş gibi. Bir de başıma şimdi Parla Hanım çıktı. Neymiş? Konakta kalacakmış. Kendisi konakta Kerem Bey'le oynaşacak. Konakta sefa sürecek, cefasını da Vildan çekecek. Onu götür Vildan, bunu getir Vildan.
Kerem yok mu? Var. Hastanede hala. Gitmedi. Kantindedir. Gelir birazdan. Ne yapacağım ben Süreyya? Bittim. Ölmek istiyorum. Pardon. Öyle söyleme. Sen iyi olacaksın. Bir daha hiç yürüyemeyeceğim Süreyya. Nasıl böyle bir hata yaparım ya? Nasıl yanlış arabanın anahtarını veririm ben şoföre? Keşke ben kullansaydım arabayı. Keşke Parlak'ın yerinde ben olsaydım. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl bakacağım o kızın yüzüne bir daha? Nasıl? Biliyor musun? Biliyor musun Süreyya? Benim bir hayalim vardı. Çocukluğumdan beri hep hayalini kurardım. Kendi kendime hep söyler dururdum. Ben dünyayı gezeceğim. Gezgin olacağım. Görmediğim hiçbir yer kalmayacak dünya üzerinde. Böyle derdim. Çocukluk işte. Sonra büyüdüm tabii. Bu hayalimin gerçek olmayacağını anladım ama hepten vazgeçmedim. Avrupa'yı, Amerika'yı hep gezdim. Gitmediğim yerler de oldu tabii ama sağlığım yerinde nasıl? Giderim. Bir gün gezerim dedim. Hatta son zamanlarda bir şey düşünüyordum. Gittiğim, gezdiğim her yeri kaydedeyim. Yeni yerler keşfedeyim. Takipçilerimle paylaşayım. Güzel videolar hazırlayayım. Yurt dışına nerelere gidilir? Nerelerde alışveriş yapılır? Ne yenir? Bunları anlatayım. Ben böyle şeyler düşünüyordum. Hayat, sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye bir şey demiş adamın biri. Hiç duydun mu? Ben şimdi anlıyorum. O adamın ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Ben kendi kendime hayaller kurarken dönmek ne haldeyim. Bir daha yürüyemeyeceğim. Bir odada tekerlekli sandalyenin üstünde bu şekilde yaşayacağım. Tek başıma, yalnız başıma yaşayacağım. Parla. Bak böyle yapma. Bırakma kendini.
Sen iyi olacaksın. Doktorları duymadın sen galiba. Benim durumumun tedavisi yok. Duydum. Duydum ama Allah'tan ümit kesilmez Parla. Hem tıp da çok ilerledi. Yarın ne olacağı, nasıl bir çözüm bulacakları belli değil. Hem nasıl hastalıklara çözüm buluyorlar. Ben eminim. Senin durumuna da bir çare bulacaklar. Bana hiç öyle gelmiyor Süreyya. Tedavi bulunacak dahi olsa gençliğim, güzelliğim gittikten sonra ne yapayım ben? Hayatım söndü. Finish yani. Benim bu durumu kabullenmem lazım. Hayat sana güzel vallahi Jülide Hanım. Leman teyzenin haberi yok ama sen onun evinde keyif sür bakalım. Ama dur sen dur. Bunlar iyi günlerin daha. Oyunların bir bir ortaya çıktığında ne yapacaksın acaba? O zaman da böyle rahat rahat keyif sürebilecek misin? Ne yapıyorsun öyle gömülmüş telefona? Ay Leman teyze sen miydin? Korktum valla. Hiç öyle geziniyordum. Dalmışım işte. Vallahi bir ben anlamıyorum yeteri kadar şu internet işlerinden. Ne anlıyorsunuz öyle bütün gün deve kuşu gibi kafanızı gömüp? İnsan bir girer bakar çıkar. Göster bakayım ne bakıyordun? Önemli bir şey değil Leman teyze ya. Öyle saçma bir şey dalmışım. Aman. Önemli değildir zaten. İşi olmayanlar baksın, vakti olanlar baksın ona. Mesela Nalan. Bayılıyor bu internet işlerine. Ayol kadın alışverişini bile internetten yapıyor. Hiç olur mu öyle? İnsan bir iki mıncırmadan, sağa sola bakmadan alışveriş yapar mı? Çok haklısın Leman teyzeciğim. Aynen dediğiniz gibi. Birer kahve içelim mi? Bu saatte. Bugün hiç içmedik ama. İyi peki canın istedi demek. Hadi yap içelim bari. Ay az daha görecekti fotoğrafları. Son anda yırttım valla. Daha değil Leman teyzeciğim, daha değil. Az daha sabret. Çok yakında öğreneceksin zaten. O zaman anlayacaksın o Jülide denen kara duvar kandan ne işler çeviriyormuş. Buranın bir sürü işi var. Gören de iki oda bir salonda oturuyor zannederler. Üf, ben nereden dedim kimseye gerek yok ben idare ederim diye. Şimdi koca konakta böyle deli atlar gibi koşturursun işte. Cık. Yok bu böyle olmayacak. Benim Macide Hanım'la konuşmam vakti geldi artık.
Macide Hanım. Söyle Vildan. Ben nasıl desem bilmiyorum ama... Evet, size birine gerek yok dedim. Ama ben artık yetişemiyorum işlere. Yani birini yapsam biri bitmiyor. Daha Parlan'ın odasına giremedim, düşünün. Hayır, kızcağız gelecek, odası hazır olmayacak. Hoş değil yani. Sen istemiyorum deyince ben de kapattım o defteri. Peki ne yapalım? Hala ısrarlı mısın yatılı olmamasında? Vallahi Macide Hanım, ben artık ne olursa razıyım. Hazır huyunu suyunu biliyorken acaba Serçe'yi mi çağırsak? Tabii yine siz bilirsiniz ama. Olur. Çağıralım. Memnun da kalmıştık. Gidişata göre bakarız. Onunla mı devam edeceğiz? Yatılı mı kalacak? Yoksa başka birini mi alacağız? Bakarız. Ara. İnşallah müsaittir. Tamam Macide Hanım. Ben hemen arayıp durumunu öğreneyim. Sağ olun. Sen de sağ ol kızım. Kaç zamandır boşuna kıvranmışım. Ara gelsin dedi hemen. Ben de hemen arayayım da bir an önce gelsin. İnşallah başka bir işe girmemiştir. Jülide, yarın iftarında pişirsek var mı aklında bir şeyler? Ya bilmem ki. Ya buzlukta biraz kıyma olacaktı aslında. Acaba onunla bir şeyler mi yapsak? Ekşili köfte mi yapsak? Hem Emirhan da sever ha? İyi düşündüm valla. Bu domatesler yıkandı mı Melek? Ya yıkadım. Heh, güzel. Sen yarın niyet edecek misin? Allah nasip ederse. Emirhan da her Ramazan tutturuyor ben de oruç tutacağım diye. Elif'im de öyleydi. Her Ramazan başladığında ben de ne zaman tutacağım diye. Ay, ellerim ıslak. Dur yardımcı olayım. Alo? Nasılsın Jülide? Ha, abla sen miydin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Jülide, bir şey soracağım sana. Senin şu Serçe var ya... Yani bilmem ki. O da oraya gelip çalışmayı çok istiyordu ama. Tamam abla ben söylerim kendisine yarın gelir. Bak sözünü aldım ama ona göre. Sonra iki ayağımı bir pabuca sokmayın benim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. İyi bari. Bu sefer dil dökmek zorunda kalmadım. Serçe yarın Parlan'ın odasını hazırlar. Ben de bir nefes alırım ya. Hemen havan değişti bakıyorum telefonla konuştuktan sonra. Sen ciddi istedin mi konakta çalışma işini? Ya ne bileyim işte. Hem dışarı çıkmak hem de böyle işe yaradığını falan düşünmek iyi hissettiriyor bana. O nasıl söz öyle Melek? Kırılırım vallahi bak. Ay, yanlış anlama lütfen. Ya ne bileyim, çalışmak iyi geliyor bana Jülde. Hem zaten sen de çok iyi biliyorsun çalışıp ekmeğini kazanmanın ne kadar iyi hissettirdiğini. Hiç bilmem mi? İlk başta aslında endişe ediyordum ben de ama seni böyle heyecanlı görünce ben de mutlu oluyorum. Nihayet teşrif edebildi hanımefendi. Neredeydin bakayım? Bahçedeydim. Bahçedeymiş. Bizim burada canımız çıksın, küçük hanım bahçe keyfi yapsın. İyi vallahi. Bana ihtiyacın olduğunu bilmiyordum. Bilmezsin tabii. İşine gelen bir şeyi bilmezsin zaten sen. Süreyya abla ne zaman gelecek? Sen şimdi Süreyya'yı bırak da şu lavabonun içindekileri temizle hadi. Yıka onları. Bulaşık makinesine sığmıyor. Koca koca şeyler. Bu rahat günlerinin kıymetini bil. Yarın temizlikçi kadın gelecek. Onunla birlikte mesaiye başlayacaksın. Onun yanına vereceğim seni. Sen iyi alıştın böyle aylak aylak gezmeye. Birazcık iş yap da burnun sürtülsün.
Ben geliyorum şimdi. Yavaş. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Süreyya. Kerem nerede gerçekten? Niye bir anda ortadan kayboldu? Bilmem. Yani belki iş görüşmesi falan yapması gerekiyordur. Biliyorum. Başıma gelenlere üzülüyor. Belki görmeye de dayanamıyor ama yine de yanımda olmasını tercih ederdim. Serumunuzu değiştireceğim. Siz mi refakatçi kalacaksınız? Evet, ben kalacağım. Kardeşi misiniz Parla Hanım'ın? Hayır, arkadaşız. Öyle mi? Ailenizden biri... Ailem yurt dışında. Haber verilsin istemiyorum. Üzülmesinler. Yani siz bilirsiniz tabii. Tekrar uğrayacağım ilaçlarınız için. Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olun. Parla. Yani belki bunu söylemek bana düşmez ama ailene haber verseydik daha iyi olmaz mıydı? Şu anda en doğrusu böyle olması. Şimdilik en azından. Babam işlerini bırakıp yurt dışından gelemez. Annem tek başına burada kahrolur. Zamanı gelince söyleyeceğim. Ben biraz toparlayayım. Yani zihinsel olarak. Bu arada Macide teyzeye size birazcık olacağım ama başka da çarem yok. Ne demek yük olmak Parla? Sen orasını düşünme. Biz hepimiz senin yanındayız. Sağ ol. Vildan. Parla'nın odasını hazırladın mı? Biraz giriştim Macide Hanım ama diğer işler daha acil olduğu için bıraktım. Nasıl olsa yarın serçe gelecek. İlk önce orayı yaptırırım ona. Tamam. Ama ona da söyle sadece temizlik yapmasın. Parla bir müddet bizde misafir olacak. Ona göre hazırlasın. Tamam Macide Hanım. Ah Parla. Şu düştüğü hale bak kızın. Cık. Kim derdi ki Parla yataklara düşecek? Hadi kız. Daha bitiremedin mi 2 parça şeyi? Bitirdim Vildan teyze. Ama üstüm ıslandı biraz. Üstümü değiştirmeye gidebilir miyim Vildan teyze? Çamaşır makinesi bitmiştir şimdi. İlk önce onları çıkar sonra değiştirirsin. Hadi. Tamam.
Prenses bu da sanki. Azıcık üstü ıslandı hemen hapşırsın. Vildan ne yapsın? Bütün gün bulaşığın suyun içinde. Merhaba. Nasılsın Parla? Parla. Yapma böyle bak ne olursun. Biliyorum çok üzgünsün. Kabullenmek istemiyorsun olanları ama... Biraz hava almak iyi gelecek inan. Parla. Bak ne olur yapma böyle. Sakinleşmeye çalış biraz. Böyle yaparsan olmaz. Parla. Parla bana bak lütfen. Bak 2 seçeneğin var tamam mı? Birincisi şimdi bu yaptığını yapmak. İkincisi de içinde bulunduğun durumu kabullenip güçlü olmaya çalışmak. Çünkü hayattasın, yaşıyorsun. Sen hala varsın Parla. Şimdi söyle bana, hangisini seçeceksin? Sadece üzülmeyi ve her şeyden vazgeçmeyi mi? Yoksa her şeye rağmen ben buradayım demeyi mi? Güzel. Hadi bakalım o zaman, seni hazırlayalım. Parla hadi. Bitti mi? Sonunda. Bakayım. Ay çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Beğendin mi gerçekten? Gerçekten çok beğendim. Çok güzel olmuş. Sen hırka bitti değil mi bu kadar sevindin yoksa? Evet. Yani aslında yetiştirebildiğim için sevinçliyim. Yetiştirmek derken? Hani bu sana bahsettiğim kız vardı ya, konaktaki. Bir türlü hiç karşılaşamadım. Ben onu örmek için niyetlenmiştim onu. Ama ablam beni acilen çağırınca yetiştiremem diye endişe etmiştim. Çok şükür yetişti sonunda. Gerçi beden uyar mı bilmiyorum ama... Olmadı elden geçiririm sonra artık. Canım arkadaşım benim ya. Sen ne kadar güzel bir insansın. Hiç tanımadığın küçük bir çocuğu mutlu etmek için günlerce uğraşmışsın. Yok canım. Öyle boş kalınca işte... Bir de kimsesiz, küçük bir kız olduğunu öğrenince... İnşallah en kısa zamanda kendi kızını bulup ona da örersin Melek.
İnşallah. Ne yapıyorsun sen burada? Hı? Sana verdiğim işleri yaptın mı? Ne hı hı? Uyuşuk enikler gibi cevap vermeler falan. Sesin çıksın biraz ya. Çok üşüyorum. Ateşin yok. Ama çok üşüyorum. Ay bir de sen çıkma başıma ya. Bak hiç uğraşamam. Hasta mı olacaksın sen yoksa ha? İyi hadi yat dinlen. Sakın odadan dışarı çıkma. Ben arada gelir bakarım sana. Tamam mı? Of, bir bitmediniz ya, bir bitmediniz. Ümeyra yesene. Yemeyeceğim. Meyra yavrum, böyle olmaz ama. Sen iki canlısın. Bir şeyler yemen lazım. Israr etme anne. Hiç iştahım yok. Aklın Parla'ya takıldı değil mi? Gitse miydik hastaneye acaba ya? Kızı yalnız bırakmışız gibi hissediyorum. Nasıl yalnız bırakmışız? Süreyya ile Kerem yanında öyle değil mi? Ya tamam onlar orada ama ne durumda haber bile vermediler. Bugün Kerem'i kaç defa aradık. İlkinde cevap vermedi, ikincisinde de tüm gün telefonu kapalıydı. Aslında benim de aklım hastanede kaldı. Vildan, Elif nerede? Yemeğe gelmedi. Onun uykusu gelmiş. Yemeyeceğim dedim Macide Hanım. Hem akşamüstü atıştırdı zaten o. Herhalde ağırlık falan çöktü. Ben de yatağını yaptım, yatırdım. İyi yapmışsın. Şimdi Süreyya ablasını görmeyince onu soracak. Parla'nın durumunu söylemeyelim. Üzülmesin yavrucak. Üzülme artık daha fazla, ne olur. Bak göreceksin, Parla iyi olacak.
İnan buna. Çünkü ben inanıyorum. Ben de inanıyorum ama bu yaşanılanlar silinip gitmeyecek hiçbir zaman. Parla'ya bunları yaşattığım için kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiçbir zaman. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, var hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir